Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alp'cim hoş geldin. Reis'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün dramayı konuşmak için toplandık. Daha önce diğer film videolarımızda yaptığımız gibi gene detaylıca spoilerlı spoilersız belli bir kısmından sonra çoğunlukla spoilerlı bir şekilde filmi inceleyeceğiz. Ne anlatmak istedi, keyif aldık mı falan filan her detayını konuşacağız. Buradan diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sürü filmi konuştuk. Oscar adaylarının çoğunu konuştuk. En son Project Hail Mary'i konuştuk. Çok da severek izledik. Herkese tavsiye ediyoruz. Buradan o videomuza da gidebilirsiniz. Evet abiler hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi genel fikirlerimizle başlayalım. Benim genel fikirlerim yani Project Hail Mary'de de aşağı yukarı benzer bir şey söylemiştik. Dramada bence sinemada izlemeyi hak eden bir film. Gerek kamera oyunları olsun, gerek kurgusu olsun, gerek anlatmaya çalıştığı ciddi konular olsun ve diğer diyeceğimiz bir sürü senaryo ögesi dahil çoğu sebepten ötürü sinemayı hak eden bir film bence. Herkes sinemaya gitmeli ya da en ucuz bulduğunuz nerede izleyebiliyorsanız orada izleyin. 1+1 kampanyaları var. Kullanmayı unutmayın. Evet, sitenin öyle bir yerinde yazıyorlar ki arkadaşlar böyle yazıyor sitenin yani. Evet, çoğu operatörün var. Yani onu gidin bulun, kullanın, elinizden Evet. geldiğince bedavalaştırmaya çalıştın. Çünkü bu sizin hakkınız, yani ödüyorsunuz operatörlere para. Diyelim. Benim genel fikirlerim bu şekilde. Onun dışında başka aklıma çok bir şey gelmedi. Ekleriz zaten. Ben şey diyeyim. Ben filmde bu kadar hassas ve derin konuları, gri şeyleri güzel bir şekilde biraz da komediyle harmanlamaları bence gayet başarılı olmuş. Evet, o yüzden bence de. film beni gerçekten etkiledi ve eğlendirdi. Hatta yer yer kara komediye de kaçıyor. Evet. Bence de dark Hatta comedy. galiba janr olarak da eklemişler. Bence film o şeyi çok iyi yapıyor. Yani o mizahi yönünü iyi koruduğu için düz bir romantik film olarak kalmıyor mesela. Hani Evet. romantik film ne olur? İzlersin falan geçer gider. Aynen. Ama mesela bu film aklımda kalacak bir süre yani en Evet. azından. Ha böyle bir işte romantik komedi izlemiştim diyeceğim kesinlikle. O komedisi de hiç cıvık da değil. hiçbir Aynen. zaman. Çünkü hem ciddi bir konu tam ne kadar işleyebildiği tartışılır. Hem süresinden ötürü hem konu itibariyle de ciddi bir konu olduğu için hani bu tarz bir film için ağır bile aslında. Bence de ağır. Şimdi fragmanını izledik bunun. Fragmanında galiba bunun bahsi geçmiyor Yok, diye geçmiyor. hatırlıyorum. Hiç Sıfır. böyle bir şey Evet. değildi galiba fragmanı. Bayağı ciddi bir konu yani. Ben ilk bunun üstüne bir build up edilmeye başlandığında o falan oldum yani ki bu kadar senaryonun ana noktası olacağını hiç düşünmemiştim. Ben de. Çünkü bunun psikolojik noktası da işleniyor. Ben inceleme okumuştum, biliyordum. Ben bilmiyordum. Hani o şey çizgisini de çok iyi anlatıyor. Nasıl desem toksikleşme Evet. muhabbetini. Hı hı. Evet. Ona da dokunduruyor. Ona da çok tabii detaylı girmiyor doğal olarak. Ya parça parça senin dediğin bütün Evet, ögeleri evet. bir nebze doğru şekilde işlemeye Aynen çalışmışlar. uzun ilişkideki çoğu şey değiniyor aslında. Evet. Bunu çok kısa bir sürede yapmaya çalışmış. Bence başarılı sayılabilir bu konuda. Evet, dediğiniz her şeyi güzelce bir bütün haline getirmeyi başarmışlar bence. Bunun en büyük sebeplerinden biri şu an ikisi de çok popüler bir oyuncu ve bu sene Evet. ikisinin de çok fazla filmi var. Robert Pattinson ve Zendaya. İkisi de ya en az 4-5 filmde oynayacaklar bu sene. Zendaya kendi açıklama yapmış. Ben hatta birazcık mola vermek de istiyorum falan diye. Bence de çok isabetli bir karar. Margot Robbie de yapıp üstüne Uğultul Tepeleri oynamıştı. Evet abla sağ ol. Yani bize çok iyi geldi. Yani Biraz daha mola şimdi. İkisinin de oyunculuğunu gerçekten çok beğendim. Özellikle Robert Pattinson'ın bence çok kritik 2-3 tane sahnesi vardı. O sahnelerde böyle hani ağlama refleksi olsun, verdiği mimik olsun özellikle Evet, kesinlikle. aşırı kaliteliydi. Zendaya'nın da performansını ben seven bir insanım. Ben Zendaya'nın oyunculuğunu seven bir insanım. Bazıları nepo baby işte marketing ürünü falan gibi şeyler söylüyorlar kıza. Ya böyle Ben bir durum var şimdi. Tamam Yani bak. yalan yok. Bu Timothée Chalamet için de geçerli. Ya iyi bir strateji gütüyorlar Evet. oyunculuk konusunda. Ama bu başarısız oyunculara da güdülüyor. Özellikle Aynen. Türkiye'de falan bu çok başımıza geliyor. Ama bence Zendaya bu film özelinde bunun hakkını çok iyi veriyor. Abi bence burada bak lafını böldüm. Bence burada yönetmenliğin de çok ciddi başarısı var. Bak ben filmi izlerken şimdi baktığında ikisi de çok ünlü oyuncu ya. O şeyi hiç düşünmedim. Biz şu an işte 2 tane ünlü oyuncu izliyoruz kafasına giriyorsun ya bu tarz Hollywood filmlerinde olarak. Dune'da bile. Zaten ikisini de göreceğiz Dune'da. Tabii şimdi orada biraz da şeyin etkisi var. Daha o teatral bir film olduğu için Evet. hani daha böyle epik bir anlatı olduğu O çok için. hissedilmiyor orada. Ben orada daha çok hissediyorum onu mesela. Ciddi Burada misin? daha casual oldu. Bak, bu Aynen. güzel bir başarı Yani bence. gerçekten küçüşler bence. ekran Evet Bence aynen de. ha. Bak çok iyi dedin. O çok önemli bence. Ben burada gerçekten yani bir çift izliyor Aynen gibi öyle. hissediyorum yani. O da gerçekten biraz hem yönetmenlik hem oyunculukla Aynen. karışında ikisi de Ve başarılı olunca gerçekten böyle bir şey Zendaya'nın çıkıyor. oyunculuğunu ben de beğendim. Gerçekten beğendim. Ben de ikisini Şey çok olarak. beğendim oyunculuklarını. Özellikle o düğün sahnelerinde yan yana oturduklarında birbirine bakışları Abi, mimikleri inanılmaz. aşırı Yani etkileyiciydi filmde bence. çok güzel böyle close-up shotlar Evet, vardı. evet. Hani ve çok fazla kat da yoktu bazı sahnelerde. Tüm o mimikleri vesaire almışlar. Bu yan roldeki oyuncular için de geçerli. Sadece tek bir sahne var. Üçümüzün de ortak Hı hı. olarak katıldığı. Bence bir tık uzun dediğimiz. Onu senaryoda detaylandırırız. Aynen. Burada oyunculukla ilgili bir tek şeyi kutlamak isterim. Ya cast direktörü kimse çok iyi seçmiş abi cast'ı. Yani Zendaya ile Robert Pattinson'ın bu kadar uyumlu olacağını düşünüp Evet. bunu bir şekilde sinemaya iyi aktarabilmeleri bence çok kıymetli. Ya çünkü abi zor. Gerçekten bu dinamiği yakalamak, oradan organik bir hikaye çıkartmak kolay bir şey değil. Hele ünlü oyuncular artık yani günümüzde geldiği seviyelerde
onları idare etmek diyeyim. Bence kolay işler değil. Ben bu konuda oyunculukları beğendim. Bak bir de şu an aklıma geldi. Mesela Robert Pattinson'ı en son şeyde izledim ben. Die My Love'da izledim. Aa ben de izledim Ha, Die evet, My şu an Love'ı. geldi işte aklıma, ondan söyledim. Bu arada Die My Love'da da Robert Pattinson bayağı iyi oynuyor. Bence de iyi oynuyor ama mesela orada hiçbir kimya yoktu bence. Abi Aralarında orada bak neredeyse. ya o şimdi konudan sapma gibi olacak ama Die My Love'ın genel olarak senaryo noktasındaki eksikleri Jennifer Lawrence'ın karakterini düşürdüğü için kimyayı bozuyor. Burada Evet. öyle bir şey yok. Evet. Burada filmin yarattığı atmosfer ve ikilinin uyumu bir kimya oluşturmuş ve bu kimya iyi gidiyor yani film Evet. boyunca. Bu arada iki oyuncuyu da şeyden dolayı tebrik ederim. Hani filmin reklamını yapacağız diye çok birbiriyle yüz göz olmadan gayet başarılı bir işte yapabilmişler. Evet ya. Bence de %100 çok iyi bir yere değindin. Çok çok doğru yani. Margot Robbie. Gör. Margot İzliyorsan- Robbie Allah cezanı Allah vermesin aşkına. ya. Kadın ol. Be woman. Neyse kafada womanizer yazıyor. Efe Uygaç. Evet. Üçüncü başlık olarak müziğe geçelim. Müziği gene Daniel Evet. Pemberton yapmış. Aynen. Daniel Pemberton. Ya abi sen inanılmaz bir adamsın ya. Time Go Fishing şarkısı Project Hail Mary'de. Yemin ederim 2 haftadır onu dinliyorum Abi ya. çok iyi Acayip ya. bir şarkı. Bence burada müzikler çok ön planda ya da müzikle öne çıkan bir film değildi. Evet. Bir tek senaryo unsuru olarak bir DJ mevzusu vardı. Evet. Onun kullanımı hani bir DJ'liğe falan gönderme. O fena değildi. Onun dışında müzikler okeydi ya. Ya Dans müzikler sahneleri de şöyle. vardı. Aa doğru bak. Aa, evet, Orada evet. güzeldi. Ama o soundtrack'e dahil değil şey olarak. Tabii canım. Müziğin soundtrack olarak şey diyebilirim. Yalan olması ben de filmin yarısına kadar pek dikkat etmedim. Hatta krediste gördüm ilk Daniel Pemberton varmış falan dedim. Sonra çok dikkat etmedim filmin yarısına kadar. Ama filmin yarısından sonra biraz daha dikkat etmeye çalıştım. Daha çok fonksiyonel kullanmışım. Ne bileyim işte böyle tek notalar, piyano Evet. notaları falan. Hani arkadaki o tansiyonu biraz daha dengelemek için işte o mizahi sahnelerde falan. Ama çok yaşa. Ya filme güzel yedirilmiş. Böyle asla ön plana çıkmıyor hiçbir sahne. Evet doğru. Yani böyle şeylerde bile çok müzik yoktu sanki, ne bileyim böyle en dramatik sahnelerde Yoktu, bile. yoktu ya. Değil mi? Hani böyle arkada gıy gıy bir şeyler yoktu yani. daha Daha böyle dinamik hatta müzikler. senaryodaki en kritik noktada hiç müzik yoktu. Evet. Robert Pattinson'ın çöktüğü anda hiç yoktu yani. Şimdi filmin bence en ilgi çekici kısmı ve filmi izlenebilir kılan filmin kurgusuydu. Evet. Ben artık spoiler giriyorum. Gir. Yani çünkü burada kurguyu övebilmek için spoiler vermem lazım. Şimdi kurguda Charlie'nin Emma'dan korktuğu evrede sanrılar görmeye başlıyor. Evet. Psikolojik hepimizde olur ya böyle bir şey Aynen. üstümüze geldiğinde Evet. bunun görsel olarak üstümüze yansır. Orada onların yani o sanrıların hem kurgulandığı yerler hem element olarak yerleştirilmesi Evet, ve kamera hem de kullanımları süresi da. o Evet. kadar iyiydi ki. Evet. Çok keyifliydi yani. Böyle çat 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 geçiyor tık tık tık. İzliyorsun hemen bir kurgu oyunu geliyor falan. Seni filme bağlıyor bir şekilde. Bu filmi izlenebilir kılıyor. Ben bir iki tane Twitter'da yorum görmüştüm gene. Ya işte şöyle böyle bilmem ne. Bence film olumluydu bu konuda. Hiç eleştirilecek Bence bir şey yoktu. Hatta bir aşk filminde bu kadar aktif kamera work ve Evet. kurgu kullanımı olması bence olumlu bir şey ya. Aynen. Zaten ilk açılış sahnesinde var bu kamera kullanımı zaten. Aa, Kendi evet. belirtti. Evet. Ben direkt orada zaten şey yaptım. Emma'yı ilk gördüğünde kafede otururken 3 tane farklı açıdan aynı saniye içinde bir çekiyor. Evet. Ona dikkat ettiniz mi? Evet. Diye böyle. O bayağı güzeldi. Çok Mesela güzel. direkt orada zaten seyircinin ilgisini alıyor zaten. Bu yönetmenlik. Aynen. Ben de o sahnelerden bayağı memnun kaldım. Hatta Emma'nın gördüğü bir sahne vardı. Kafada kuruyordu böyle. Charlie ile Mike hakkında konuşuyordu. Düğünü iptal Evet, olacak evet. şekilde falan. Aynen. O da güzeldi bayağı. Ve onu şey olarak vermesi de çok güzeldi. Emma yarı sağır ya. Evet. Onu nasıl desem buğulu Buğultulu bir şey. gibi, Aynen. aynen. Buğultulu bir şekilde duyuyor. Evet. Hani tam duymuyor. Kafasında bayağı kurarak güzeldi şey o. yapıyor. O mesela çok güzel bir detay. Bence de çok iyiydi. Bu arada yarı sağır seçilmesi de çok iyi fikir ya. Bence de ya. Filme acayip derinlik kattı yani o. Tabii onun sebebi açıklandı filmde. Bunu öğrendik. Ama bu derinlik verdi filme. İzlerken ulan iyi ki böyle yapmışlar dedim. Enteresanlık kattı ya. Normal bir Ya o kadar derinlik kattı demem ben ama güzel bir kattı detay iyi bir olmuş eklenti bence. olmuş yani. Kurguda bu şekilde. Var mı diyecek başka kurguyla ilgili? Senaryoya girelim hadi. Abi senaryoya girelim. Şimdi filmin bütün olayı zaten genel olarak aşk filmlerinin bence en kritik noktası senaryo. Senaryoda dediğimiz gibi başta çok hassas bir konu var şimdi. Bizim aslında çok da beğenmediğimiz uzatılmış gelen o yemek sahnesinde bunlar 4 arkadaş. Emma, Mike, Charlie, bir de Rachel. 4'ü oturup en kötü yaptıkları, kendilerini kötü hissettikleri şeyi anlatmaya başlıyorlar. Üçü de işte yaptığı kötü bir şeyleri anlatıyorlar. Sıra Emma'ya geldiğinde yapmadı ama yapmayı düşündüğü çok çok kötü bir şeyden bahsediyor. Evet. Böyle toplu bir cinayet işlemeye kalktığından bahsediyor. Okula silahla gidip Aynen. taramaktan bahsediyor. Buna belki Rachel bazılarına göre fazla reaksiyon vermiş olabilir. Bazılarına göre iyi yapmış Az olabilir. reaksiyon. Yani bence biraz yerinde ve fazlaya yakındı bana göre. Ya şimdi orada bir de şöyle bir durum var. Bu biraz gerçekten kültürel de bir durum. Çünkü Amerika'da çok fazla oluyor bu mass shooting olayı.
okullarda vesaire ve bunun ya büyük ihtimal bir toplumsal travmatik bir yönü mutlaka vardır. Bence yönetmenin de böyle bir şeyi var yani. Mutlaka Bu kadar böyle bir şey kişisel var bir hikaye yani. yazması, çünkü diğer iki filmini düşündüğümde bu kadar kişisel bir element yoktu yani. Böyle Ve bir gerçekten ben böyle çok fazla olay var. Hala da devam ediyor yani Amerika'da şey olarak ve bunun üstünden hani bireysel silahlandırmaya da aslında bir giydiriyor yani. bence de Filmde giydiriyor. de sürekli Aynen. olduğunu hissettiriyor. Mesela Evet, adam da evet. diyor bir hafta önce de olduğu gibisinden. Aynen. Ya, Güzel. bu bir eleştiriydi. Ben Bununla ilgili şeyin filmini izledim ben. Denis Villeneuve'ın Politeknik. hala O izlemedim. zaten galiba ilk uzun metraj filminde. O filmi izleyebilirsin. Sürekli o film geldi aklıma. O bayağı güzel bir Benim film. de tek izlemediğim Konu Denis özelinde. Villeneuve filmi o kaldı ya. Bayağı güzel, etkileyici bir film. O da gerçek bir olay. Ya o reisin anlattığı durum hikaye filmin ana noktasıydı. Filmin yan olarak da bir bu kadar işlediği ciddi konular vardı. Ailelerin mesela işte düğünde patavatsız konuşulması, Rachel'ın tuhaf reaksiyon vermesi, Misha karakteri, Misha'nın yaptığı ilişkide bir aldatma olayını o kadar rahat ve hiçbir şey olmamış gibi anlatması ama Charlie olayı anlatınca da polisi ara deyip geçiştirmesi mesela. Hani birazcık insanların kendi olaylarını anlatırken ne kadar detaylı anlatmasına rağmen başkası anlatırken hiç konsantre olmayışını da gösteriyordu bence. Bu tip böyle minik minik detaylar filme bence iyi yerleştirilmişti. Konu konsept olarak da keyifliydi. Eksisi ne oluyor? Şimdi bu kadar ciddi şey koyuyorsun. Bunların altı çok da dolmuyor. Belli bir yere kadar var. İşte aile var, ilişki var, düğün hazırlığı var. Ki bence filmin en iyi yaptığı şey kurgu oyunlarından sonra abi bir düğünün hazırlık evresinin ne kadar yorucu olduğunu, evrensel bir şekilde de bunun zor bir şey olduğunu iyi anlatıyordu film. Ben bu yüzden keyif aldım. Ben sinemada dedim hani ulan ne zor işte. Öyle bu arada. Aynen. Ya çevremde kim hani evlense hani o girse zor yani. Aileler giriyor, o giriyor bilmem falan. Kaotik bir durum. Bunu da film iyi anlatmaya çalışıyordu. İşte bir yandan da ilişkinin toksikleşmesini reisin anlattığı ana nedenden dolayı anlatmaya çalışıyordu. İşte ne kadar detaylandırabiliyordu şüpheli. Yani o konuda Ya da detaylandırmalı mı da yani. Bu filmin yeri o da değil aga tabii bence ki. konu seçimi buysa Ha, bir çıtır buna detay diyebilirsin, akar. evet. İşte Anladın öyle mı? de bir şey var. Ya sen mesela atıyorum sadece Rachel'la Charlie tartışıyor. Sebep şu. Rachel diyorum ya. Emma tartışıyor. Sebep nereden çıkıyor? Emma'nın yalan söylemesi ya da anlatmamasından çıkıyor ya. Daha başka bir yalan söylüyor, basit. Ve yalan söylemek üzerinden film işlense ben şey diyebilirdim ya, yalan söylemek zaten bir Ya şey, o zaman genel bir şey. zaten çok şey bayağı Ama oldu. burada yani başka bir şey işleniyor orada. Evet. Ya benim orada sadece bilmiyorum tam hani bana geçmeyen, inandırıcı gelmeyen kısım. Yani bunun tam böyle düğünden hemen önce ortaya çıkması yani, anladın mı? Çünkü bunların yanlış hatırlamıyorsam 2 yıllık falan 2 yıllık, tam 2 yıllık. aynen bahsediliyordu bir ilişkideler. Hani bunu nasıl böyle bahsi böyle geçmez Aga şey onu da olarak. açıklaması şöyle bence. tam saklamış da. Hayır, sarhoş olması. Çünkü yani şöyle bir diyalog geçiyor. Charlie ile Emma merdivenlerden çıkarken Charlie Emma'ya diyor ki sen bu kadar nasıl sarhoş oldun diyor. Evet. Orada bence o diyalog yerini buluyor. Ha öyle yani diyorsun. Evet. aynen o şeyin açıklaması olmuş oluyor. Yani masada zaten stresten kusmuyor. Sarhoşluktan da kusuyor ya. Duruyor o yüzden o diyalogda oluşunca. Bilmiyorum işte hani bu 2 sene içerisinde bilmiyorum yani bu bir yerden patlardı gibime geliyor sadece. Ama bu bana. anlatılacak bir şey değil ya. Abi bir de çok ergen şeyi gibi Aynen. yaşamış ya kız. Yani kız zaten anlatırken de ya ben bayağı ergendim. Bu olayı zaten öyle bir atlattım ki aktivist olduğuma geliyor Aynen. mevzu. Ulan babası evresini hatırlamıyor, gidiyor şeyi hatırlıyor. Sen Aynen. yumurta attın, seni polislerin elinden aldık diyor. Evet, evet. Mesela hani orada iyi bir Aynen. anı vermiş yani. Orası falan çok komik. Komikti ya film. Şey diyecektim orada. İlk başta bunlar filme girerken speech konuşma hazırlayarak giriyorlar ya. O da güzeldi. Bütün yani Ha, konuşma evet. hazırlayarak bildiğin iki dilin arasının dinamiklerini öğretmiş oldular. Evet aynen. İyi yakalamış. Bu arada iş yeriyle ilgili de ufak bir şey vardı. Rachel bilmem ne dinamiği falan. Onun üstüne hiç gitmemeleri o da garip bir tercih. Bilmiyorum yani. Daha çok insanlar üstünden gitmiş film. İşte genel yargılar, toplumsal yargılardan ziyade bireysel yargılar üstüne çekmişler filmi. Bu da bence enteresan bir tercihti açıkçası. Var mı senaryo ile ilgili eklemek isteyen? Şöyle olsa daha iyi olurdu. Böyle olsa daha iyi olurdu diye. Misha dinamiğine ne diyorsunuz? Yani bence o güzeldi ya. Bence de iyi Bence de. bekledim. Bence güzel Bence de. beklentiydi. Zaten- Hem mizahi olarak da filme artı yazdı. Evet. Hem de gerçekten Ya zaten o drama filmin sonunu yönüne de etkileyen şey yaptı. olay o. Evet. Güzeldi. Misha olayı ne diyorsunuz değil mi? Söyle. Ya. İşte bir İzleyin aldatılma kardeşim. vakası. Şeyi söyleyebilirim. Onun yorumunu alayım. Filmin senaryosunun en sonun bağlanma şekli hoşunuza gitti mi? Benim gitti ya. Nötr bir şekilde bitti bence. Ben bayağı beğendim açıkçası. En çok orayı beğendim diyebilirim. Ben de bayağı beğendim sonu. Yani çok merak ediyordum hani bu film sonu nasıl bağlanacak diye. Gerçekten hani şey olarak bitmesi güzel oldu bence. Sıfırdan hani ikisinin de başlama. aynen
kabul etmesi bunu Bir kendi yerde- içlerinde. Bir yerde işlenen Aynen. bir suç var, aldatma gibi. Bir yerde işlenmemiş, kurgulanmış, daha çok eski Aynen, yıllar önce birbirlerine olan bir şey taviz var. verip Bir de orada yalan da var ya. Ne yazını? Kadın şimdi şöyle masada olayı anlatıyor ama olayı o kadar kötü anlatıyor ki. Tabii sarhoş orada işte. Sonra olayı anlattıkça bir daha anlatıyor. Bir daha anlattıkça detaylar çıkıyor. Yani içinden. Aslında katmanlı gitmişler orada Çünkü baya. bir günlük olay değilmiş kızda. Bildiğin evreymiş ya. evet aynen. Ki kız aslında biraz şey de yapmış, hani kendi günahını çıkartmış da aslında. Evet, evet. Tabii ki Hani aktivist bu olmuş. düşünce olarak kalmış, sonra aynen aktivistine gitmiş falan. O açıdan güzel yani. Birbirlerini affetmelerini anlayabiliyorum. Sonuçta biri inanılmaz bir psikolojik saçma bir durumdayken bir Evet anda ve gelişen bunu bir öbür taraf hatay- anlıyor mesela. hatayla Aynen. yaparken Evet. hemen vazgeçiyor. Diğeri de zaten kendini affettirmek için bildiğin aktivist oluyor kendi içinde. Aynen. Ki kulağını kaybediyor abi bu Aynen. uğurda. İkisinin de birbirini ne kadar sevdiği belli oluyor filmde. O yüzden Evet. bir şekilde barışmaları iyi geldi bana. Sadece bu şeye takılabilirim senaryo ile ilgili. Ağır olan konular bir tık daha iyi işlenebilirdi. Bir de az önce konuşurken üçümüz şeyi söyledim. Zendaya'nın karakteri Emma belli bir noktada bize daha da böyle gizemli gelseydi bence filme daha artı yazardı. Yani işte biz yapacak mı lan gerçekten öyle bir karakter mi falan. Ben buna katılmıyorum yani. Böyle bir hafif bir eklenti 3-4 dakikalık mini böyle bir görseydik yani bizi bir şüpheye düşürseydi bence iyi bir eklenti olabilirdi film için. Hem de farklılık olurdu belli bir noktada. Ya tamam, bu bir katman eklerdi ama bu sefer de bunun altı boş kalabilirdi. İşte bu biraz gereksiz şey olabilirdi. Evet. Eklenti olabilirdi bence. Bence de filmi bayağı değiştirdi. Evet Baştan yani. değişmek Çünkü gerekirdi. filmin ana şeyi o değil yani. Ve Zendaya film olurdu o. Evet. Doğru. Ki zaten o ikilemi şey yaşıyor. Charlie Charlie, yaşıyor. Biz aynen. zaten onun üstünden görüyoruz. Hani bunu bir de biz yaşasak son yargımızı etkilerdi. Sonra Şimdi sonra geçelim. Bu filmin 28 milyon bütçesi varmış internette okuduğum kadarıyla. Ve an itibariyle de 28 milyon bütçeyi çıkarmış gişede. Umarım daha fazla gişe yapar. Umarım 50-60 yapar. hak eden bir film. Bence de hak eden bir film. Böyle filmler geliyor ama Ama senede... Tepeler gideceğinize buna gidin arkadaşlar. Ulu Tepeler kalktı Allah'tan. Kalktı mı? Kalktı. Çok şükür. Çok böyle Housemate gibi bir örnek vardı bu sene. 250 falan yaptı. Evet. Evet. Mesela inanılmaz saçma. Onun yerine bu tip filmleri izlemek hem değer katma bir şeyler sorgulama açısından da daha şey olarak düşünüyorum. Evet abi sizin de son yorum. Yani düşük bütçeli olmasına rağmen gayet iyi bir iş çıkardığı belli zaten. Ama bütçeli olduğu da belli oluyor izlerken bence. Çünkü mekanlar çok fazla ve süslü değil. Kıyafetler falan çok ekstra bir şey yok. Ama ona rağmen gerçekten iyi bir yönetmenlikle güzel bir film yapılabileceğini göstermişler. Aynen ki videonun başında dediğim gibi ya bu tarz romantik komedi filmleri tarzım değil. Pek izlemeyi tercih ettiğim şeylerden değil. Ama bu film gerçekten onların arasından bence sıyrılmayı başarıyor kesinlikle. Bu Keyifliydi ya. dediğimiz şey ögeleriyle yani. Ben Borgly'e değineyim. Çok garip 3 tane filmi var. Yani bununla beraber 3. Sick of Myself, Dream Senaryo ve Drama. Üçü de enteresan filmler. Üçünün de bence eksikleri var kendi içinde. Kiminin sonunda acele var, kiminin yapısında acele var. Bu filmde işte ağır konular işleniyor. Farklı tercihler yapıyor ve garip kamera açıları kullanıyor. Bence kendisini takip edin. Gelen filmlerini izlemeye ve gitmeye çalışın. İyi bir yönetmen kendisi bence. Derinlik katıyor. Diyeyim ve artık yeni başlayan şeyimiz. Son yorumlarımız ve sinema mı, sinameki mi? Benim puanım dramaya 7,5 ve ben sinema diyorum. Abi ben 7 veriyorum. Tam 7'lik bir film bence. Yani 7,5'a da okuyayım. Ben de sinema. Ben de tam olarak 7 veriyorum ve sinema diyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bu noktada ya kendim oyuncu olsam portföyümde böyle bir şey olsun isterim ya. Evet bence de. Çünkü belli bir seviyeden sonra, özellikle belli bir üne ve şeye kavuştuktan sonra bu tarz filmlerde oynama fırsatı daha da zorlaşıyor. Evet abi. Evet. Öyle bir durum var yani. Çünkü bir yerden sonra hep Dune Aynen. falan. Değil mi? Çok yönetmen filminde kalıyorsun. Bu oyunculuk Evet. filmi olarak güzel bir şey. Aynen. Bence de iyi bir keyifli bir filmdi. Gidin arkadaşlar izleyin, sorgulayın, konusunu düşünün. Neden böyle olmuş Evet, bilmem ne. evet. Gerçekten izleyip düşündüren bir film. Bir gün molada da toksik ilişkileri konuşuruz. Belki de. Sağdaki eleman olarak ben. Şu an ortadaki. Şu an ortadaki eleman. Yer Ayılı. değiştiriyor. Bilerek üstümde siyah falan çıkardım farklı renkte. Bana yani. verdi onu. Siyahlı lavuk oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atarsanız ve yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz, bizimle filmi tartışırsanız çok seviniriz. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Hiçbir şey yetiştiremiyoruz ama yaz için bomba gibi fikirlerimiz var. Bizi takipte kalın. Teşekkür ediyoruz. Abi ağızlarınıza sağlık. Senin. Eyvallah abi. Kendinize iyi bakın.